Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e Sağlık'tan herkese merhaba. Şimdi sırada ortodonti uzmanı Doktor Abidin Acar. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz Hoş hocam. bulduk. Nasılsınız Abidin Hocam? İyiyim, sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. İlk soruyla başlıyorum. Ortodontik problem nelerdir? Ortodontik problemler aslında çok çeşitli. İnsanlar genellikle çapraşıklık şikayetiyle bize gelse de çok fazla ortodontik problem çeşidi var. Mesela open bite dediğimiz ön açık kapanış, dişlerin birbirine kavuşamaması. Deep bite dediğimiz dişlerin birbirini örtülü örtmesi. Yani çok fazla üst dişlerin alt dişlerin gözükmeyecek kadar alt dişleri örtmesi. Üst çene darlığı problemleri olabiliyor. Üst çenenin fazlaca önde olması, dişlerin fırlak olması, üst dişlerin geride olması, alt çenenin önde olması gibi problemler. Dişlerin aralık olması. Yani çok daha çeşitli ve bunların aynı anda varyasyonları olabiliyor. Bu gibi problemlerin hepsi birer ortodontik problem aslında. Evet. Peki hocam, ortodontik problemlerin diş sağlığına ve sosyal hayata etkileri nelerdir? Ortodontik problemler aslında çapraşıklık varsa oradan başlayalım. Bir kere diş çürük riski çok yüksek. Ağız vücudun dışarıya açılan en büyük penceresi ve sağlığın başladığı yer diyebiliriz. Bu çürükler genel sağlığa kadar etki edebiliyor. Diş eti problemleri, bir enfeksiyon, hani genel sistemik problemler bile yaratabiliyor. Sosyopsikolojik olarak da çok önemli. Yani dişleri güzel görünmeyen bir insan özgüvenle gülemez. Özgüvenle gülemeyen biri de sosyopsikolojik olarak biraz daha geride durur. Bu anlamda bizler için diş sağlığı, diş çapraşıklık olmaması çok önemli. Aynı zamanda işte çapraşıklık az olması eklem problemleri yaratabilir, postür bozuklukları yaratabilir. Bu gibi problemler önümüze çıkıyor. Ortodontik problem. Hocam kendi diş doktorumuz dişlerimizi düzeltebilir mi? Ortodontik tedavi kesinlikle ortodonti uzmanı yapması lazım. Çünkü bu diş hekimliği, diş hekimi olmak gerekiyor ama bunun üzerine bir uzmanlık yapmak gerekiyor. Yan dal gibi bir şey. Evet, yani bir okul bittikten sonra, lisans eğitimi bittikten sonra bunun için doktora uzmanlık eğitimi almak gerekiyor. Çünkü ortodonti bambaşka bir şey. Bunun için fizik de bilmek gerekiyor, diş hareketini bilmek gerekiyor. Evet, basit, ufak tefek hareketleri diş hekimi arkadaşlarımız yapabiliyorlar ama önemli olan o dişin orada kalması. Tedavi bittikten sonra uzun süre son final pozisyonda kalması. Ortodonti için bütün bunların hepsine hakim olmak gerekiyor. İşte neyi neden yaptığını bilmek gerekiyor. Bence ortodontik problemi olan birisi kesinlikle bu iş için bir uzman doktora başvurmalı. Tabii ki bazen diş hekimleri küçük hastalarda küçük cross atlatma, çapraz kapanış düzeltme gibi hayat kurtaran küçük şeyler yapabilir ama büyük işte iskeletsel düzeltim, çapraşıklık düzeltimi gibi tedavilerde muhakkak bir ortodonti uzmanına başvurmak gerekir. Peki ilk ortodonti muayenesinde neler yapılır? Biraz bundan bahsetsek. Hastamız kliniğe geldiğinde klasik bir genel diş hekimi muayenesi gibi röntgenini alırız hastamızın. Bakarız dişlerinde herhangi bir çürük, diş eti problemi var mı? Varsa önce bunların giderilmesi sağlanıyor. Hastanın ortodontik problemlerini genel muayenede tespit ettikten sonra ortodontik tedavi için kayıtlar toplanır. Bu kayıtlar işte fotoğraf kayıtları. Şimdi artık önceden model kayıtları alınırdı manuel ölçülerle, geleneksel ölçülerle. Şimdi artık dijital ölçülerle, dijital ölçü kayıtları alınır hastanın. Buna göre bir tedavi planı hazırlama sürecine geçer. Hastanın ihtiyacına göre, hastanın talebine göre, bizim önerilerimize göre işte geleneksel yöntemle mi tedavi olacak, yok da şeffaf dijital tedavi, şeffaf plaklara dijital tedavi mi olacak? Ona göre hastanın tedavi olacağı apareyler hazırlanır ve hastaya bunlar en yakın zamanda uygulanır. Başlangıçta genellikle kayıt toplama, tedavi planı yapımı, buna hastaya bunların bilgisinin verilmesi şeklinde oluyor. Abidin Hocam, bu 20 yaş dişlerimiz var. Evet. Ortodontik tedavide engel oluşturur mu? Ya bu şöyle, hastanın bir kere yaşına göre söyleyebilirim bunu. Hani her hastada 20 yaş dişi çekmek zorunda mıyız? Değiliz. Yani büyüyen hastalarda zaten bunun için bir bekliyoruz yaşının gelmesini. Tedavi bitiminde değerlendiriyoruz onu ama yetişkin hastalarda bazen 20 yaşların çekilmesi tedavi öncesinde çok kıymetli. Çünkü distalizasyon dediğimiz dişlerin geriye hareketini, yani bir yer kazanmak için 20 yaşların olduğu yeri kullanıyoruz bazen. Bunun için 20 yaş dişlerini tedaviden önce çekebiliyoruz. Bazı hastalarımızda da tedavi sonrasında çekimi değerlendiriyoruz. Yani tedavisini yaptık, bitirdik ama dişleri 20 yaş dişleri komşu dişlere zarar verecek, onlara çürük yapacak ya da bizim düzelttiğimiz dişleri bozacak yönde geliyorsa onları tedavi sonrasında çekimini öneriyoruz. Ama bu tabii ki bireysel bir şey. Yani her hastada, her vakada, yani her ortodonti hastasında 20 yaş dişleri çekilmelidir diye bir genelleme yapmak mümkün değil. Bu tamamen bireysel, ortodontistin tedavi sonunda ya da öncesinde hastayla beraber vereceği karar. Peki hocam, görünmeyen tel var mıdır?
Görünmeyen tel vardır. Lingual ortodonti dediğimiz bir ortodonti şekli de var. Önden taktığımız braketleri yine kişiye özel, yine dijital tasarımlarla yapıyoruz bunları. İç tarafa dizayn ediyoruz. Bunlarla da hastalarımızı tedavi ediyoruz. Lingual tel de çok başarılı bir teknik. Şeffaf plakların biraz daha gündeme gelmesi de çok popülerdi lingual teller aslında yakın zamana kadar, ama şeffaf plakların bu kadar kolay ulaşılabilir olmasından sonra lingual teller biraz daha geri planda kaldı, ama onları da sıklıkla uyguluyorduk. Yani hala da uyguluyoruz. Ama yine şu anda en trend olan tedavi şekli şeffaf plak. Lingual tellerin şöyle bir güzelliği var kıyasladığımızda. Bir kere sabit, hastanın takıp çıkardığı bir şey değil, ama bakımı biraz daha zahmetli. Çünkü iç tarafta çok daha özel fırçalama gerekiyor. Kimse görmüyor 24 saat ağzınızda. Acil bir randevu ihtiyacı olduğunda işte yine bir klasik tedavi gibi doktora gitmek gerekiyor. İşte kırık kopma gibi şeyler de dilde yara yapabiliyor. Ama yine gözükmeyen estetik bir tedavi şekli. Abi de hocam, herkesin çok merak ettiği bir şey var aslında. Bu ortodontik tedaviler maliyet olarak pahalı mı, uygun mu? Evet, aslında bu da yine kişiye özel bir şey. Yani her hastanın ortodontik tedavisi sabit bir maliyetle yapılmıyor. Bütçede değil. Aynen öyle. Yani 6 ay süren bir tedavi var. 18 ay, 24 ay süren bir tedavi var. Gömük diş sürülecek bir tedavi var. Ya şöyle bir basit bir şekilde bir karşılaştırma yapacak olursak, işte estetik kaygıyla, dişleri çarpık olduğu için estetik kaygıyla kliniğimize gelen bir hasta, işte ben dişlerimi gülüş tasarımıyla kaplatmak istiyorum diyor. Ama aslında dişleri güzel. Bunu biz ortodontik tedaviyle düzelttiğimizde hasta aslında mutlu olacak. Onunla kıyasladığınızda çok ucuz. Neyle kıyasladığınızla ilgili bir şey. 6 aylık, 3 aylık bir tedaviyle 24 aylık bir tedavi aynı değil dediğim gibi. Bu vakaya göre değişiyor. Bunun en güzel cevabı kişiye özel. Bir ortodonti uzmanına muayene olduktan sonra daha net hastalarımız, çünkü bireysel bir fiyatlandırma yapılıyor bunlara. Yapılacak işe göre değişiyor açıkçası. Peki hocam, çocuklardaki ortodontik tedavi yetişkinlerden farklı mı olur? Çocuğun yaş grubuna bağlı olarak değişiyor. Eğer çocuk 6-12 yaş karma dişlenme dönemindeyse tabii ki farklı. Burada genellikle koruyucu ve önleyici tedaviler yapıyoruz. Üst tenisi darsa onu genişletiyoruz. Herhangi bir diş kaybetmişse süt dişinin süt dişini kaybetmişse yerine gelecek olan kalıcı dişin yeri kapanmışsa onun yerini açıyoruz. Alt çenesi gerideyse onu öne almak üzere bir tedavi yapıyoruz. Bunların hepsi birinci faz tedavi diye geçiyor. Yani bütün her şeyi o yaşta çözemiyoruz. 12 yaşındaki çocuğun tedavisiyle aşağı yukarı yetişkin bir hastanın tedavisi birbirine çok benzer. Bütün dişleri gelmiş oluyor. Sadece işte 12-16 yaş döneminde yine fonksiyonel tedaviler yapabiliyoruz. İşte hastada ağız içi lastiklerle çenesi öndeyse geriye alabiliyoruz. İşte çenesi gerideyse öne alabiliyoruz. Bunları büyümesini tamamlamış bireylerde lastiklerle yapamıyoruz. Çünkü artık iskeletsel büyümesini hasta tamamlamış oluyor. Abidin hocam, ortodontik tedavi aslında yeni sistemle ya da dijital sisteme geçişle beraber bize bu sık ziyaretleri azaltıyor mu? Kesinlikle azaltıyor. Çünkü klasik yöntemlerde sürekli değiştirdiğimiz telleri değiştiriyoruz. İşte eğer bir genişletme yapıyorsak oradaki vidayı aktive ediyoruz ya da kroşeler varsa onları aktive ediyoruz. Plaklarda, şeffaf plakla yaptığımız tedavilerde zaten en baştan hepsi planlı olarak elimize geldiği için hastayı sık görmek zorunda kalmıyoruz. Bunu yine dijital uygulamalarla takip edebiliyoruz. Bir sorun olduğunda hastaya gelmesini tavsiye ediyoruz. Onun dışında hastanın sık sık işte her ay gel, 2 haftada bir gel şeklinde ziyaretleri kliniği olmuyor. O anlamda dijitalleşen diş hekimliğinde daha az klinik vizitleriyle daha konforlu bir tedavi görebiliyor hastalar. Evet. Peki ben çocuklara yeniden tekrar dönmek istiyorum. Çocuklarında diş hekimi fobisi olan aileler için tavsiyeleriniz nelerdir? Aslında diş hekimi fobisini biz kendimiz yaratıyoruz. Şöyle anlatayım. Genellikle ailelerimiz çocuklarını diş hekimine dişleri ağrıdığında getiriyor. İlk diş hekimle tanışması işte diş ağrısıyla, kanal tedavisiyle, amputasyon tedavisiyle, dolguyla başlıyor. Yani biz her zaman çocukları kliniğe dişleri ağrımadan gelmesini istiyoruz. Diş hekimle ilk tanışmasını belki ufak bir diş fırçalamayla, efendime söyleyeyim bir fissür örtücü uygulamasıyla, ağrı olmayan, anestezi olmayan basit bir işlemle. Yani diş hekimine geldiğinde onun canını açacak biri olmadığını en baştan görmesi gerektiğini tavsiye ediyoruz. Dişi ağrıdığında geldiğinde bizim de ilk yapacağımız şey ağrıyı dindirmek. Yani temel prensip sağlıkta budur. Ağrısı varsa ağrısını dindir hastanın. Ağrısını dindirmek için de işte anestezi yapıyorsunuz. İşte o kullandığımız işte vız vız aletleri kullanıyoruz. Çocuklar bunu en baştan seviyor ama en başta çocuk hiçbir şey yokken 6 yaşında
Bir geldi, tanıştık, hiçbir şey yapmadık çocukla. İkinciye geldi, işte dişini fırçaladık. Üçüncü geldi, basit bir koruyucu dolgu koyduk, fisür örtücü, dişleri çürümesin diye. Bunları yaptığımızda o diş hekimi fobisi diye bir şey kalmaz. Ama ağrıyla gelen hastaya tabii ki çocukta o 6 yaşındaki çocuk, ki biz de bu yaşta direkt hiç gitmesek bizde de o fobi olur. O yüzden muhakkak hiçbir şey olmadan erken dönemde basit bir kontrolle çocuğu diş hekimine alıştırmamız lazım. Çünkü diş hekimine herkesin ihtiyacı var. Korkmadan gelmesi lazım çocuklarımız. Çok teşekkürler Abidin Hocam. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok değerli bilgiler Sağ olun. verdiniz. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Abidin Acar ile ortodonti üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.